Atmosfer dolu, şişirilmiş bir gerilim filmi. Kabus Sokağı güzelce yapılmış, atmosferik bir kara gerilim filmi. Ayrıca çok uzun. Şimdi, bir sinema izleyicisi ordusu öfkeyle bıçaklarını bilemeden önce, bu incelemenin ön sözünde uzun filmleri sevdiğimi söylemek istiyorum. Ama bu gerçekten iyi şeylere ulaşmak için çok tatlı zamanını alıyor. Bu zahmetli yolculuğa muhteşem set tasarımı ve mükemmel oyunculuk biraz yardımcı oluyor ve Guillermo del Toro'nun adı tek başına insanları tiyatrolara çekmeye yetecek. Tüm bu çabanın karşılığında aldığımız hikaye göz önüne alındığında, 2 saat 20 dakikalık çalışma süresinin o kadar da değerli olduğunu söyleyemem. Bu, çalışma süresini kolayca 30 dakika kısaltabilir ve hiçbir şey kaybetmeyebilirdi. Kabus yolunun yavaş temposu bizi 1941'e geri götürüyor. Gizemli bir yabancı bir karnavala katılıyor. Bu yabancı Stan Carlisle'dir ve keder ve eziyetle dolu bir geçmişe tutunarak kendine bir isim yapmaya çalışır. Karnaval ve sümüksü Clem sayesinde karnavalın sakladığı küçük sırlar hakkında daha fazla şey öğrendikten sonra Stan hırslı olmaya başlar ve gözünü daha yeşil çayırlara diker. Tünelin sonundaki meşhur ışığın Carne Molly olduğunu görmemize yardımcı oldu. Stan, Molly'e dünyayı vaat eder ve Zina ile ortağı Pete'in sayesinde ticaretin püf noktalarını, yani durugörü sanatını öğrenmeye başlar. Ardından aldatma, sefalet ve kederin çarpık dünyasına yavaş tempolu bir iniş geliyor. Stan kontrolden çıkmaya başladıkça ve hayatının titizlikle bir araya getirdiği parçalar çatırdamaya başlayınca, kime güvendiğini ve eyleminde bir adım fazla ileri gidip gitmediğini sorgulamaya başlar. Kara gerilim filmlerine gelince, Nightmare Alley'in kesinlikle olumlu yönleri var ve bunların bir kısmı yukarıda bahsedilen estetiğe atfedilebilir. 60 milyon dolarlık bir bütçeyle buradaki yapım tasarımı kesinlikle harika. İster tüm budaklı yan gösterileri ve küçük grafik ayrıntılarla tamamlanan karnavalın kendisi, ister Dr. Ritter'ın sinir bozucu ama zarif bir şekilde tasarlanmış ofisi olsun, Nightmare Alley'in bunu görsel bir ziyafet haline getirmek için elinden gelen her doları sıktığını söyleyebilirsiniz. Ve bu aynı zamanda iyi çünkü çalışma zamanının büyük bir kısmı için görsellere göz atmanız gerekecek. Buzul hızı burada büyük bir caydırıcıdır ve sinema salonunda 2 kişi dışarı çıktı ve bir diğeri arada sırada saati kontrol ediyordu. Bu film tam sizi uyutuyormuş gibi hissettiğinde, aniden çılgınca bir son sahneye çıkıyor ve ironik bir karşılaştırmayla çok hızlı bitiyor. Son perdede ortaya çıkan değişimler iyi yazılmış ve oldukça şok edici olacak şekilde tasarlanmış, erkenden bazı güzel öngörüler de verilmiş. Sorun şu ki, bunun gibi psikolojik gerilim filmlerine uzaktan aşina olan herkes olayların bir mil öteden geldiğini görecektir. Filmin başlarında bu noktaya yapılan vurgu ve zaman miktarı nedeniyle, bitiş sahnesi, burada bozmayacağım, en büyük suçludur. Nightmare Alley'in en büyük çekiciliği oyuncu kadrosundan, özellikle de Bradley Cooper'dan geliyor. Buradaki asıl yıldız o ve Stan Carlisle'ı canlandırması, onun çeşitli duyguları söz konusu olduğunda doğru tuşlara basıyor. Cate Blanchett'la birlikte ikilinin ekranda çatırdayan bir kimyası var ve bu, ilerleyen anların bazılarında gerçekten hissedilebiliyor. Bu filmin, aldığından çok daha fazla övgüyü hak eden, küçümsenen unsurlarından biri de müzik. Nathan Johnson'ın bestelediği bu parça kesinlikle en dikkat çekenlerden biri. Küçük tuşlu piyanonun yanı sıra sinir bozucu yaylı bölümler ciddi miktarda ürperti yayıyor ve ana motif filmin uzun süresi boyunca tekrarlanıyor. Tematik olarak Guillermo del Toro her zaman daha derin anlamlara sahip filmler yapma becerisine sahip olmuştur ve Nightmare Alley de bir istisna değildir. Keder, travma, özlem ve kişinin gerçek amacını görmesi ile ilgili fikirlerin hepsi burada araştırılıyor, ancak hepsi daha ayrıntılı olarak keşfedilecek temalar yerine oldukça yüzeysel görünüyor. Yine de hikayeye gerçekten iyi bir şekilde dokunmuşlar. Nightmare Alley'in şişirilmiş süresi, basit hikayesi ve planlanmış sonu, özellikle yaklaşık 2,5 saatte, onu biraz zorlu bir satış haline getiriyor. Bu kara gerilim harika olabilirdi ve daha sıkı bir düzenlemeyle özellikle de yavaş açılışta çarpıcı bir psikolojik gerilim olabilirdi. Mükemmel oyunculuk ve muhteşem estetik, bu filmi izlenebilir kılmak için yeterli, ancak kabus yolunun aceleyle döneceğiniz bir panayır alanı olması pek mümkün değil, ne de bu incelemesi, yakın zamanda kontrol etmek için sinemaya acele etmenizi önermiyorum.